Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kenarına sakladığımız kaşarıyla ve lezzetli hamuruyla yapımı oldukça kolay olan pizza tarifi paylaşacağım. Bu pizza gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz pizzanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı ılık sütümüzü yoğurma kasesinin içerisine koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket mayayı ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Bu aşamada sütünüzün ılık olmasına özen gösterin. Aksi halde mayanız aktifleşmeyecektir. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağını koyuyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Tarifimde 2,5 su bardağı un kullandım. İlk olarak unun yarısını koyuyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Güzel bir şekilde karıştırmış olduğumuz hamurun içerisine 1 adet yumurtanın akını koyuyoruz. Sarısını kenarlarına sürmek için kenara ayırıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Unun kalan kısmını da yavaş yavaş ekliyorum. Ele yapışmayan oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Unun bir kısmını daha koyduktan sonra karıştırmaya devam ediyoruz. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kalan unumuzun hepsini içerisine ekliyoruz. Spatulayı temizleyerek hamurun içerisinden çıkartıyorum. 3-4 dakika boyunca yoğurma kasesinin içerisinde hamuru yoğuracağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hamurun kıvamı oldukça güzel oldu. Daha özlü bir hamur elde etmek için tezgahta da 1-2 dakika boyunca yoğuracağım. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü bir hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar lezzetli ve güzel olur. Hamurun kıvamı oldukça güzel oldu. Şöyle bir toparlıyorum. Sizlere hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak fakat ele yapışmıyor. Hamuru yoğurma kasesinin içerisine tekrar koyuyorum. Üzerini hava almayacak şekilde kapatıyorum. Daha sonra üzerini tamamen bezle kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Biz de bu arada diğer malzemeyi hazırlıyoruz. 1 çay kaşığı biber salçasının içerisine 1 çay kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı sıvı yağ koyarak güzelce karıştırıyorum. Pizzamızın taban kısmına bu karışımı süreceğiz. Kekik gerçekten çok güzel koku veriyor ve lezzetlendiriyor. Pizzamızı koyacağımız tepsiyi tereyağıyla yağlıyoruz. Tereyağın üzerine biraz susam serpiştireceğiz. O yüzden bu bölümde kesinlikle sıvı yağ kullanmıyoruz. Tereyağıyla fırın tepsisini güzelce yağlıyoruz. Tepsinin taban kısmını çiğ susamla tamamen kaplıyoruz. Pizzanın dış yüzeyi susam olacak, daha lezzetli olacak. Pizzanın içerisine biraz kaşar rendeledim. 1 kase sucuğu küçük küçük doğradım. Yarım kase mısır,
Bir kasede salamı küçük küçük doğrayarak kenara koydum. İç malzemesi olarak bunları kullanacağız. Hamurun da mayası oldukça güzel bir şekilde geldi. 1 saat boyunca dinlendirdik. İlk olarak hamur kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Bu sayede pizzamızı yerken mayanın tadını hissetmeyeceğiz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Burada hem toparlıyorum hem de yuvarlak bir form veriyorum. Bu arada bu pizzada kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bezeyi biraz elimle büyütüyorum. Daha sonra pişireceğimiz tepsiden biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Kenar kısımlarına kaşar peyniri koyarak içeriye katlayacağız. O yüzden ebatıp tepsiden biraz daha büyük olsun. Merdane yardımıyla yeterince büyüklükte açtım. Hamurun kenar kısmından bir parmak bırakarak kaşar peynirinden koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda buna benzer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kaşar peynirlerini kenara koydum. Hamurun kenarından bırakmış olduğum bölümü içeriye doğru katlayarak elimle bastırıyorum. Kaşar peynirini arada sıkıştırıyorum. Katlamış olduğunuz bölümü elinizle bastırarak güzelce sıkıştırın. Bu bölümden kaşar peyniri çıkmasın. Daha sonra hamuru katlayarak pişireceğimiz fırın tepsisinin içerisine koyuyoruz. Kenarlarını düzelterek fırın tepsisine pizza hamurunu yerleştiriyoruz. Taban kısmına daha önceden hazırlamış olduğumuz biber salçalı karışımı sürüyoruz. Fırça yardımıyla da her tarafına gelmesini sağlıyoruz. Yumurta sarısını ayırmıştık. Fırça yardımıyla yumurta sarısını çırpıyorum. Kenar kısımlarına yumurta sarısını sürüyorum. İlk olarak taban kısmına kaşar peynirinden biraz koyuyorum. Elimle şöyle bir düzeltiyorum. Daha sonra içerisine doğramış olduğum salamları koyuyorum. Küçük küçük doğramış olduğum bir kase sucuğu da onların üzerine koyuyorum. Ben bu malzemeleri kullanmayı tercih ettim. Sizler istediğiniz iç harcını koyabilirsiniz. Daha önceden sadece kaşar peyniri koyarak yapmıştım. Gerçekten o da çok lezzetli oluyor. Mısırı da gelişi güzel olacak şekilde içerisine koyuyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. En üstüne tekrar kaşar peynirinden koyuyorum. Pizzanın kenar kısımlarına çiğ susam serpiştiriyorum. Tabanında susam vardı, kenar kısımlarına da koyuyoruz. Tamamen şu susama bulamış oluyoruz. Hazırlamış olduğumuz pizzayı sıcak fırına götürüyoruz. Sıcak fırınımızda kontrollü olarak 30 dakika boyunca pişirdik. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonra tepsinin içerisinden çıkartarak kesme tahtasının üzerine koyuyorum. Sizlere bir de bu leziz pizzanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Kenarına koymuş olduğumuz kaşar sayesinde çok lezzetli pizza elde ettik. Özellikle alt kısmında ve kenar kısmında bulunan susamlar sayesinde de lezzetine lezzet katmış olduk. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız pizzayı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.
Siz bu leziz pizzanın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.